Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Yine bir 1.57 beta güncellemesiyle devam ediyoruz. Şimdi bugün yeni gelen Scania'lar vardı biliyorsunuz. Bugün de 560R modeliyle birlikteyiz. Daha farklı bir motor sesi var bunda. V8 değil. Ve Special Transport'a gelen 2 tane yeni yük vardı. Geçen rüzgar gülü kanadını taşımıştık. Hatta önce bunu aradım, bulamamıştım. Bu da yeni gelen yüklerden bir tanesi. Şöyle gösterelim. Hatta ismi neymiş bunun? Yeraltı loderi. 54 ton bu arada aracımız. Yükümüz. Bir önceki 5 ton muydu? 10 ton muydu? Öyle bir şeydi. Bu 54 ton. Bir öncekini 770 beygirle kullandık. 54 tonu 560 beygirle kullanıyoruz. Böyle de ilginç bir insanız yani. Şimdi böyle uzun da bir yük. Dönüşlerde inşallah çok bir problem yaşatmaz bize. Bunun orta aksları da var çünkü. Bunlar da hareketli dönebiliyor. Bize inşallah dönüşlerde çok büyük problemler yaşatmazlar. Scania Super'in kaplamaları da bu arada güncellemeyle eklenmişti. Onlardan birisi bu da. Rotamızı da gösterelim. Dortmund'dayız. Dortmund'dan Hannover'a doğru bize yük verdi. Bu rotayı biz değiştiremiyoruz. Bu tarz yüklerde rotalar değişmiyor. Yeni gelen ve yenilenen yerler vardı. Oraları da oynayacağız arkadaşlar bu arada. Karstadt, işte Kaperskar artık nasıl okunuyorsa oralar. Yenilenen yerler vardı ve yeni eklenen yerler vardı. Oraları da oynayacağız. Ama bu yükler işte her yerde bulunmadığı için oralara hani hem yeni araç hem yeni yük hem yeni rota olmuyor maalesef. O yüzden hazır bulmuşken bunu kullanayım istedim. Daha sonraki videolarımızda da yeni eklenen yerleri oynarız. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Bu da bu 420 ve 560 mıydı? 2 tane ya da 3 tane araç var. Yeni eklenen. Onların sesleri V8 ayrı, V6 olanların sesi ayrı tabii ki. İç dizaynları aynı. Sadece V8'de biraz daha değişiklikler oluyor. Kapıya V8 logosu falan geliyor işte. Onda ufak tefek değişiklikler oluyor. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Öncü ve artçı araçlarımız ileride bizi bekliyor çıkışta. Biz hemen şuradan yolumuza çıkalım. Bugün hava birazcık fazla serin. Beni her zaman böyle kalın üstlerle göremezsiniz. Bugün dediğim gibi biraz fazla serin hava. Ben üşümem normal şartlarda ama birazcık böyle titretti diyebiliriz yani. Yalnız yük 54 ton hakkını veriyor. Hakikaten hissettiriyor böyle. Çok da geniş almadan dönmeye çalışacağım. Ki arkası takılmasın bu sefer. Ama döndüğümüz yere bak. Evet, birazcık kaldırıma çıkarttım mecbur. Yoksa takılacaktı. Yani buradan döndürtürülür mü abi bu yük bize ya? Allah'ın aşkına. Yükü bize nereden döndürtürüyor? Bak, bir de göbek vermiş. Cık. Hay Allah. Bak. Oğlum buradan nasıl dönsün bu yük ya? Ya mecbur yani ya toprağa gireceksin ya bir yerlerini takacaksın. Al bir de takıldık. Takılmadık da yani birazcık oturdu. Diferansiyeli bir açalım biz de. Kapatalım. Çıktı, sıkıntı yok. Şöyle takmadan. Bizim öncüler, artçılar burada. Biraz kısalım, çok geliyor ses. Ayağı gazdan çekmeye de gelmiyor rampada.
Anda yığılıyor araba. Şu sağdaki ufak mini aynamızı açalım, bir işe yarasın. Pek kullanmıyoruz o tarz şeyleri ama bu tarz yüklerde sanki hafiften böyle işe yarar gibi. Biraz da geniş. Ya geniş değil aslında. Şehirde tam oturuyor da şu sağa sola açılan dikkat levhaları var. Onlardan dolayı biraz göze yanıltmacalı geliyor. Hemen bayılıyor bak. Ya 770 az önce, yani bir önceki bölümde çektiğimiz, az önce diyorum ya. Bir önceki çektiğimiz videoda 770 kullandık. Ona denk getiremedim şu yükü. 560'a denk geldi. Bizim arkadaki geliyor mu? Yine kaybetmeyelim şunu. Heh, geliyor. İyi bari, çok şükür. Evet. Bak şu yüklere sallanma getirmiyorlar abi. Trackers of Europe 3'ü biliyorsunuz. Arkadaki bu tarz yükler bile sallanıyor yani. Hareketli. Onlar bile. Onların bile bir süspansiyonunu görüyorsun. Hissettiriyor dorsede, araçta. Şu oyuna şunu bile yapmadılar. Ne diyeyim? Bu arada yeni harita DLC'si 27'sinde çıkıyor. Yayın yapmışlar, paylaşım yapmışlar, bilgi vermişler yani. Daha bize gelmedi. Bugün ayın bakayım, ben 14'üne çekiyorum. Herhalde son 3-5 gün kala falan gönderecekler. Genelde öyle yapıyorlar ama erken gönderseler iyi olur yani. Ne kadar erken o kadar bizim için iyi. Daha fazla öncü video çekebiliriz yani. Adamsın lan. Sağa yanaşmayalım. Dediğim gibi dorsal lastiklere döndüğü için. Bak adamın üstüne kırıyor. Kenara kaçsın diye, yavaşlasın diye. Üstüne kırıyor, bak. Bak nasıl yanaşıyor adamın şeridine. Bak. Bildin, adamın üstüne gidiyor ya. Direkleri devirmeyelim diye uğraşıyorum ben de ama elimden geldiğince.
arada 294 kilometre falandı yolumuz. Bugün biraz daha uzun bir rota var ve sanırım bu şekilde tek şerit gidebileceğimiz bir rota. Rampa hemen bayıyor araç. Ya şeyi yapamıyorum. Onu yapmayı çok istemiştim ama maalesef o olmuyor. Yani elektrikli araçla oyunun en ağır yükü işte kaç ton? 80 ton. 80 tonu çekelim istiyordum ama hani mod olarak var. Ona bir şey demiyorum. Mod olarak alabiliyorsunuz. Tamam, eyvallah ama mod olarak istemiyorum abi. Oyunun kendi orijinal şeyiyle yapalım istiyordum. O elektrikler ilk çıktığında. Şimdi ağır yük çekerken aklıma geldi yine. Elektrikli araçlar ilk çıktığında ilk aklıma gelen oydu. Lan elektrikliyle 80 ton nasıl çekilir? Ne kadar götürür? Bütün menzili gidebilir mi acaba falan filan diye ama sonradan tabii modları falan çıktı. O tarz şeyler yapmaya da gerek kalmadı yani. Bir anlamı kalmadı. Yani oyuna elektriklileri getirmediler. İlginç bir şekilde. Yani kişisel olarak alamıyorsunuz. İlla iş olarak alabiliyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Abi yani bak geçenki çektiğimiz videoda da bu oldu. Ani freni bir koydu. Yine aynısını yaptı. Arkadan bir çarpsak iş iptal. Ya mevcut konuma dön diyecek ya da direkt iptal edecek yani. Öyle bir saçmalık var. Yine bak patlatıyordu bizi. Ne yapıyorsun dayı? Ha? Öyle frenleme yapılır mı? Şerit çalışmıyor. Çalışıyor da. Biraz ilginç çalışıyor bak. Gidiyor. Benim arabada da böyle ya. Yani şerit takibi çok yani otonom sürüş mantığıyla olmadığı için güzel, hani seni böyle yönlendiriyor, yormuyor mesela seni yolda. Güzel böyle hani el atıyor. Sen zorlamıyorsun. O böyle hafif senin kontrolünle onun da kontrolüyle birlikte böyle yormadan uzun yolda özellikle çok keyifli bir kullanım sunuyor şerit takip ama bazı yerlerde de gerçekten insanı yoruyor. Sinyal vermeden özellikle bir yere geçmeye, anlık bir yere geçmeye çalıştığın zaman savaş veriyorsun böyle aracın içinde. Sal beni gideyim diye. Gece işten dönüyorum ben mesela. Benim işlerim genelde şehir dışında. Akşamları sahnelerim sonuçta. Gece işten dönerken yollar bomboş. Kimse yok abi. Ne karşıdan gelen var ne benim şeridimden giden var falan. Yani karşıdan gelen olsa zaten benim gelip gittiğim yolda zaten onların şeridi ayrı falan filan da hani bölünmüş yol. Yani benim olduğum yerden de kimse gitmiyor. Bir tek benim araç var gidene kadar yani başka bir araç neredeyse görmüyorum yani. Aralardan böyle geçmediğim süreçte şeylerden. Hani köy tarzı ya da ilçelerden vesaire o tarz yerlerden geçmediğim süreçte. Pek araç görmüyorum. Gece saat 3'te 4'te dönüyorum çünkü. Hani sağ şeritler genelde boş olur. Yani boş olur diyorum. Bozuk olur. Ağır araçlar gittiği için asfaltı bozar. Genelde hep soldan gidersin yani. Yol müsait oldukça. Boş yolda sinyal vermeme sebep oluyor abi. Ne önümde insan var ne arkamda insan var.
Boş yolda şerit değiştirmek için sinyal veriyorum. Arabayla savaşmayayım diye. Savaş veriyorsun yoksa şerit takibiyle. Ya komple kapatacaksın. Kapatmanın da ne anlamı var? Niye o zaman öyle bir araç alıyorsun? Zaten yeni araçların hepsi hani şey GSR2 sistemi geldi. Zorunlu şeyler bunlar. O zaman niye öyle bir araç aldın diye sorarlar adamı. Madem kapatacaksın niye öyle bir araba alıyorsun? Aha bu buradan şöyle birazcık ortalı geçelim de. Takmayalım sana. Kassel. Kassel'den geçiyoruz. Aslansın sen. Sonunda vites attı. ...161 kilometre yolumuz var. Trafik ışıkları da öyle bir yola yakın ki bazıları. Hadi bakalım tabelaları yıkmadan. Kesin arkadan birini yıktık da. Bak bu da gitti. Bakayım. Bak şu arkadan birini yıkmış ve o yıkmamışız ama bu gitti. Bak zaten eğildi ve gitti.
güzel bir keskin dönüşümüz var yine ama çift şerit herhalde değil mi? Yo, değilmiş. Burası değilmiş. Buradan giriyoruz. Tek şerit. Ama bariyer galiba yok. O yüzden dönüşte çok problem yaşamayız diye düşünüyorum. Handa yok dedik. Bariyer çıktı. Biraz sağa yanaşarak gidersek daha iyi olacak. Arkayı takmamak adına. Şuralar birazcık tehlikeli. İyi, takmadan döndürebildik. Başka yük olsa ben oradan kaptırırdım da. İşte öndekine bir şey yapamadığımız için. Bak, bak. Oğlum Allah'tan aracın frenleri güçlü ha. Yine yaptığı hareketi görüyorsunuz değil mi? Bizim limitimiz 80 değil mi ya? Nasıl 85'te falan gidebiliyoruz böyle?
Yapma evladım bak. Otobüs yüzünden bu sefer patlayacaktık. Sağa sola bakmak istemiyorum. Öndeki aracın göz kontağını kaybetmemem lazım. Çok ani fren yapabiliyor çünkü. Geçenki şirket girişi gibi değildir inşallah. Geçenki şirket girişimiz efsaneydi. O yüke öyle dar bir şirket girişi yani. Evet. Dayı taralı alandan geçiyorsun ama yine sen bilirsin. Şirket şehir içinde sanki biraz dar bir alanmış gibi gözüküyor. Ya da yol kenarına mı bıraktıracak? Nasıl bir yer orası? Şirket içi değil gibi de. Bırakacağımız yer şirketmiş. Şirket değil gibi sanki. İnsan yol kenarına gösteriyor navigasyon. Allah Allah, ilginç. Yolda gösteriyor teslimat noktasını ama olabilir de. Farklı bir yük çünkü. Bu burada kalacak. Biz buraya gireceğiz. Ha, şirket girişi böyleymiş. Şimdi anlaşıldı. Tamam, böyle dümdüz gireceğiz. İyi. Bu seferki kolaymış. Hoppa. Haydi bakalım.
Hayırlı işler. Evet arkadaşlar, teslimat noktamıza geldik. Maden mi ne burası? Aynen madenmiş. Evet, yükümüz Special Transport yeni. 2 tane yüklerinden bir tanesiydi. Diğerini kullandık bir önceki videomuzda, rüzgar gülü kanadı taşıdık. Bu da yeraltı loderi diye geçiyordu. Tekrar kontrol edeyim ama. Aynen, yeraltı loderi. Yeraltı yükleyicisi yani, öyle diyelim. Yeraltı loderi olarak bunu taşımış olduk. 54 ton yük ve yeni gelen Scania araçlarından 560 R modeliyle birlikteydik. Teslimatını yapalım. Mükemmel. Evet. Şimdi bir sonraki 1.57 beta videomuzdan devam ederken neler yapacağız? Yeni gelen şehirler, yenilenmiş şehirler. İskandinav haritası yenileniyordu. Yenilenen yerler vesaire var. Oralarda oynayacağız işte. Karlstad olsun. Şu bölgeler olsun. Buraları falan oynayacağız. Neresi vardı? Kopenhag yenilenmiş miydi? Kopenhag da vardı galiba ya. Tam hatırlamıyorum ama. Bakarım ben. Yine. Göteborg tarafları var bak. Normalde benim buralar hep sarıdır ama Göteborg tarafı da sanırım yenilenmiş olabilir. Yani buraları oynayacağız, öyle söyleyebilirim. Yenilenmiş yerlerden devam edeceğiz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.